Ne oldu Dünya? Neden geldin? Noyan Bey, müsaitseniz sizinle özel bir konuyu konuşmak istiyorum. Sinan, seninle işimiz bitti. Eve geçebilirsin. Yarın için haberleşiriz. Otur Dünya. Seni dinliyorum. Size karşı dürüst olmam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden buradayım. Ben yaptığımız anlaşmayı ihlal ettim Noyan Bey. Nasıl ihlal etti? Siz aslında biliyorsunuz. Sinan'la aramızda bir yakınlaşma olduğu doğru. Benim bildiğimi nereden biliyorsun? Kim söyledi sana bunu? Bunun bir önemi yok. Önemli olan bana vereceğiniz ceza. Ben cezamı çekmeye hazırım. Ama Sinan'ın bir suçu yok. Öncelikle bunu bilmenizi istiyorum. Siz anlaşmayı benimle yaptınız. Ona uymayan da benim. Sizden tek ricam Sinan'ı bu işin dışında tutmanız. Açıkçası itiraf etmen ve Sinan'ı koruman beni şaşırttı. Artık başka bir hata yapmak istemiyorum. Çünkü ömür boyu burada kalmak istemiyorum. Peki sen gidersen babanın yaptığı hatanın bedelini kim ödeyecek Dünya? Ben bu bedeli ödemek için aylardır buradayım. Bedeli neyse ödeyeyim. Bu cehennem son bulsun yeter ki. İsterseniz beni öldürebilirsiniz. Ama sadece beni. Yeter ki bir başkası zarar görmesin benim yüzümden. Demek bedeli neyse ödeyeceksin. Evet. Doğru mu duydum? Bedeli neyse ödeyeceksin. Öyle mi? Öyleyse ölen oğlumun canına karşılık bana bir erkek evlat ver. Noyan Bey siz ne diyorsunuz? Çok açık. Madem ki esaretin bitsin istiyorsun, o zaman bana erkek bir çocuk vereceksin. Ya, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Ya kendinize gelin. Şş, sakin ol. Sakın dokunmayın bana. Titriyorsun. Önce bir sakinleş, sonra konuşalım. Ya bunun şimdisi sonrası yok. Siz nasıl böyle bir teklifle bana gelirsiniz? Sen bana açık açık özgür olmak istediğini söylüyorsun. Ben de sana kafesten gitmek istiyorsan anahtar elimde. Bana bir erkek evlat ver. Ne konuşacaksın Dünya? Noyan Bey'le konuşacağın özel konu ne? Bunlar bahane. Sen benim gibi Noyan'a mahkum değilsin. Onunla çalışmak zorunda değilsin. Ama sen bunu tercih ediyorsun. Bak Sinan, ben yeterince sana karşı anlayışlı oldum. Ama artık bir karar vermen lazım.
Başından beri oyunun kurallarını ben koyuyorum. Sen de uyuyorsun. Arada küçük yaramazlıklar olabilir ama sen benim esirimsin Dünya. Ben ailesini korumak için kendini feda eden biriyim. Aile önemlidir Dünya. Bunu en iyi sen biliyorsun. Haliyle bedeli de ağır olur. Ben sizin malınız ya da satın aldığınız eşyanız değilim Noyan Bey. Aksine sana çocuğumun annesi olabilirsin derken verdiğim değeri gösteriyor. Ya yeter artık. Ya daha fazla adımı bu ahlaksızlığa alet etmenize izin vermeyeceğim. Sen beni yanlış anladın. Ben senden tek gecelik bir ilişki istemiyorum. Ben sana bir birliktelik öneriyorum. Birliktelik mi? Evet. Eşim olmayı vaat ediyorum sana. Bu konağın hanımı olabilirsin. Noyan Bey rica ediyorum bu tuhaf garip duruma bir son verin lütfen. Sen akıllı bir kızsın Dünya. Güzelsin. Sana biçilen bu hayata isyan edecek kadar da asisin. Ben sana hak ettiğin hayatı yaşa diyorum. Yok hayır. Siz Sinan'ı öğrendiğiniz için beni cezalandırıyorsunuz öyle. Evet. Şşş. Sakin. Peki İdil. Meral Hanım. Ya siz nasıl bu kadar kötü olabilirsiniz? Hadi beni geçtim. Ya onlara bu kötülüğü nasıl yapabilirsiniz? Ne ceza ne de kötülük benim istediğim. Tek istediğim bir şey var. O da sensin. Duyduğunda bu tepkiyi vereceğini biliyordum. Seni tanıyorum. Anlıyorum da. Ama sen de beni anla. Meral falan diyorsun. Onunla bizim artık bir evliliğimiz kalmadı ki. Noyan Bey rica ediyorum lütfen. İdil'e gelince onun bu hayatta yalnız kalmasını istemiyorum. Sana olan sevgisi de aşikar. Birlikte güzel bir aile olalım diyorum sana. Peki bu esaret böyle mi son bulacak? Hay hay. İstiyorsan oğlumu bırakıp gidebilirsin. Ben sana verdiğim değeri göstermek için burada kalmanı teklif ediyorum. Lütfettiniz öyle mi? Size bir erkek çocuk vereceğim. Ondan sonra da bırakıp gideceğim. Çok şanslısın. Dışarıda senin yerinde olmaya çalışan, soyadımı almak isteyen o kadar çok kadın var ki. Çok şanslıyım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hayat çizdiniz bana. Peki Sinan? Onunla ilgili ne gibi kararlar aldınız? Senin cevabından sonra onun geleceğiyle ilgili de bir karar vereceğim. Yani Sinan'ın geleceği benim kararıma bağlı. Öyle mi? Senden hızlıca karar vermeni istemiyorum. Şu an olayın sıcaklığıyla sağlıklı düşünemiyorsun. Demek ki her şey normal. Bir tek ben sağlıklı düşünemiyorum öyle mi? Şimdi biraz düşün. Olayları bir tart. Teklifim hayatını değiştirebilir. Bunu unutma. Kararım kesin. Konuştuklarımız aramızda kalacak. Özel konuların öyle ortalığa saçılmasına gerek yok. Sinan'ı alakadar etseydi ben söylerdim. Zahmet etme.
Nerede kaldın? Ya boş ver nerede kaldım. Sen niye beni buraya çağırdın? Sen annemlere niye söylemedin geldiğini? Seninle konuşmaya geldim ben. Gece döneceğim. Ankara'dan buraya benimle konuşmak için mi geldin? Telefonla da arayabilirdin. Konu önemli olmasa ben de öyle yapardım zaten Didem. Noyan için çalışıyor musun? Şimdi oldu. Kemal kendine yakışanı yapmış. Neymiş Kemal'e yakışan? Kendini herkesin patronu sanıyor. Sözünden çıkanı da cezalandırıyor. Benim cezamı da sana haber vererek kesmiş. Didem sence buradaki problem benim kimden duymuş olduğum mu? Ya sen bunu bana nasıl anlatmazsın ya? Abim, Kemal yüzünden kardeşine hesap mı soracaksın? Ben senin için geldim. Karşına geçtim soru soruyorum. Tamam, ben de cevap vereyim o zaman. Her şey çok ani oldu, haber veremedim sana. Anlatmadın. Çünkü yaptığın yanlışın sen de farkındasın. Ya çalışmak ne zamandan beri ayıp oldu ya? Didem bak bu insanları, bu mahallede yaşayan, yıllardır yüz yüze baktığın insanları evlerinden barklarından edeceksin. Ve bu sayede para kazanacaksın ha? Tamam, ben işten ayrılayım o zaman. Peki sence Noyan Bey vaz mı geçecek ha? Ya ne oldu senin vicdanına kardeşim? Ben sana profesyonellik diyorum, sen bana vicdan diyorsun abi. Ayrıca ben yapmasam başkası yapacak zaten. Ya bırak başkası yapsın. Sen niye bu kötülüğe alet oluyorsun ya? Ya hayatımın fırsatını geri mi çevireyim? Kariyerim için önemli olan böyle bir adımı geri mi tepeyim istiyorsun ya? Sen o işi kariyerin için değil, Kemal'i cezalandırmak için kabul ettin. Yo. Dünya Kemal'in etrafında dönmüyor abi. Benim de kararlarım var. Kemal seni reddetmeseydi o kararları almayacaktın ve hatırlatırım. Noyan'a karşı Kemal'le birlikte savaştın sen. Elime ne geçti peki? Ayrıca Kemal de Halit'le çalışıyor. Niye gidip ona da hesap sormuyorsun ya? Ya ben seni tanıyamıyorum ya. Ya bu tavrın, bu kılık kıyafetin, ya bu sen misin ya? Nihayet gözüm açıldı abicim. Ya bu pahalı marka kıyafetlerle mi gözün açıldı? Kızım bak kendini de aileni de rezil ediyorsun ha. Ha öyle mi? Tamam. Ben o zaman buradan gidip kendime bir ev tutayım. Böylece siz de rezil olmazsınız abi. Aileni terk edip gidersin ha. Ben ömrümü burada heba etmeyeceğim. Ben çok daha fazlasıyım. Ben bana biçilen bu hayatı yaşamayacağım. O zaman şunu bil. Bu yürüdüğün yolda bir abin yok bundan sonra. Hah Leyla. Dünya nerede? Noyan Bey'in odasında mı? Ha, yok hayır. Çamaşırlıktaydı. İdil'in çamaşırlarını yıkıyor. Tamam. Kolay gelsin. Ölen oğlumun canına karşılık bana bir erkek evlat ver. Noyan Bey siz ne diyorsunuz? Çok açık. Madem ki esaretin bitsin istiyorsun, o zaman bana erkek bir çocuk vereceksin. Ne yapacağım ben? Yine içine düştüm öyle. Dünya. Ne işin var senin burada? Ya seni merak ettim. Ne konuştunuz Noyan Bey'le? Söylesene. Ne dedi? Merak etme. Noyan Bey'e gidip yaşadıklarımızı anlatmadım. Korkma. İşinden olmazsın. Noyan Bey'den, Pelin'den ayrı düşmezsin. Dünya. Benim düşündüğüm tek şey sensin. Sadece konaktan gitmek istediğimi ve bu esir hayatına dayanamayacağımı söyledim. O kadar. Dünya. Gidersen biz... Biz diye bir şey kalmadı. Yalanlarınız, oyunlarınız, temiz olan ne varsa paramparça etti. Bak. Sana öncesinde de anlatmaya çalıştım. Anlatmaya çalıştın, o kadar. Söylediklerin ve yaptıkların hep çelişti. Ya evet. Evet. Çünkü hayalini kurduğumuz yaşam öyle kolay değil. Senelerdir Noyan Bey'in emrinde çalışıyorum. Onu yüzüstü bırakamam. Ya bu kısa sürede sen de karşımızdakinin kim olduğunu anlamışsındır.
en azından bir adım atabilirdin. Mesela bak, ben Noyan Bey'e gittim ve konaktan gitmek istediğimi söyledim. Ne dedi Noyan Bey? Hı? Hadi söylesene. Ne dedi? Önemli olan ne dediği değil, benim bir adım atmış olmam. Sonucu az çok tahmin edebiliyorum. İzin vermedi. Vermezdi. Bak. Biz bu konaktan birlikte çıkacağız. Bana inan. Bir yalana daha inanmayacağım. Sonun hüsranla da sonuçlansa bile ben kendi bildiğim yoldan yürüyeceğim. Dünya. Ya, bu kadar derdin içinde seni yalnız bırakmamı istemem. Daha fazla acı çekmek için sana ihtiyacım yok Sinan. Yeterince canım acıyor. Ne yaptın kardeşim? Konuştun mu Didem'le? Konuşmaz olaydım. Ne oldu? Taze bir çay vereyim mi kardeşime bu arada? Boğazımdan bir şey geçmez Kemal. Ya karşımdaki kardeşim miydi, yabancı mı bilmiyorum. Noyan'ın taktikleri hep bunlar. Kim bilir kızın gözünü nasıl da boyadı. Ulan pahalı marka kıyafetlerin içinde kaybolup gitmiş. Ya bırak ikna etmeyi, sesimi bile duyuramadım ya. Verdim. Verdim. Bak sen elinden geleni yaptın mı? Yaptın. Tamam. Sıkma canını o yüzden. Sana da bir faydam olmadı, kusura bakma. Ya bırak şimdi faydayı filan. Derdimiz fayda değil oğlum. Derdimiz Didem'i çekip almak. Didem'i çekip almak derdimiz. İşte ondan hiç emin değilim. Şimdi ben arkamı dönüp Ankara'ya nasıl döneceğim? Gözün arkada kalmasın kardeşim. Biz yanındayız. Didem'in ne zaman ihtiyacı olursa biz yanındayız. Sen Didem'in yaptıklarından sonra hala yanındaysan... yani karşında, onun yerine ben utanıyorum ya. Güceniyorum ama ha. Aynı şeyi Gamze yapsa ben emanet etmez miyim kardeşim sana? Eyvallah. Bir hatadır oldu. Hangimiz yanlış yapmıyoruz Ferdi ha? Hangimiz yanlış yapmıyoruz? Düşünce yine biz kaldıracağız birbirimizi. Sağ ol Kemal. Sen sağ ol kardeşim. Ben kalkayım. Bir iki işim daha var, onları da halledeceğim. Sonra görüşürüz. Tamam, yolun açık olsun. Eyvallah. Buraları düşünme, tamam mı? Hoş geldin Ferdi. Hoşça kal desek daha doğru olur. Nasıl ya? Annem seni yemeğe bekliyor. Yola gideceğim bir dahaki sefere. Ben mevzu iş olmasa ısrar ederdim ama... Bir dahaki sefere sözüm olsun. İyi yolculuklar. Görüşürüz. Abi yemek hazır. Bak annem başlayacak şimdi bağırmaya. Benim acele işim var, siz yine afiyet olsun abicim. Hadi. Hemen görüşmek istiyorum. Uygundur. Tamam. Geliyorum. Boşuna abimlere koyma, ikisi de gitti. Niye tarhana çorbası seviyorlar diye yaptım. Neden kalmadılar? Yola gidecekmiş, acelesi vardı. Abimin de acil işi çıktı. Bak kaç yaşına geldiniz. Öğretemedim size bunu. Evden aç açına çıkılmaz. Didem'den haber var mı? Görüştünüz mü? Hayır, görüşeceğimizi de sanmıyorum. Bak evladım kaç yıllık arkadaşsınız. Onu Didem'e söyle, kaç yıllık dostluğu yıkıp attı. Tamam anneciğim düzelir. Bak sinirle hareket etmek kimsenin işine yaramaz. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var demişler. Bırakmadı anne, ne dostluk ne hatır bırakmadı. Bu yaptığı yanlışın telafisi olmaz. Ben arayayım diyorum hani de ne diyeyim kızı arayıp. Ne münasebet, sen neden arıyormuşsun? Tamam kız bir hata yaptı. Ama benim de payım var bu işte biraz. Ben hani Kemal'le evlenirler, mutlu mesut olurlar dedim. Umut verdim kıza. Ben sana dedim. Abimin kafa başka anne, Didem'le olmaz dedim. Olurdu da gönül istemeyince ne desem boş. Keşke bunu Didem Hanım da anlasaydı. Takıntı yaptı ya resmen. Sonra neymiş? Abim ona umut vermiş. Bak. Kemal için kefil olurum ben. Benim evladım kimsenin umutlarıyla oynamaz. Ama
Biri çeker gider. Biri oturur yemez. Evladım sabah da yemedin. Hasta mısın? Hiç iştahım yok anne. Bak rengin de bir beyaz gibi. Sen bir doktoru arasan da randevu alsan çocuğum. Aradım. Ha? Birazdan çıkacağım. Tamam. Ama ilaçların etkisi bence. Arada oluyor biliyorsun. Ama sen yine doktora bunu birebir anlat oldu mu? Güzel güzel anlat çocuğum. Belki başka bir şey vardır. Sen benim böyle üstüme gelirsen ben kendi kendime hasta olacağım zaten. Ah evladım, ana yüreği. Ne kadar büyüseniz de benim gözümde bebeksiniz evladım. Bir büyütemedin bizi anne ya. Eline sağlık. Ben hazırlanıp çıkayım. Ha, anneciğim birlikte gidelim mi? Ha? Bak yemek de yemedin, tansiyonu falan düşer yollarda. Ha? Anneciğim lütfen ya. Aman aman tamam. Hiç de laf söyletme bana. Aptal herif. Seni o kadar ikaz ettim. Noyan Bey ben yakalanmadım. İnanın. Ya kes! Geçtin karşıma, bir iş verin. Hatamı anladım. Boş boş konuşmalar. Hata bende. Onca beceriksiz hareketine rağmen sana iş verdim. Ahmak herif. Ben yakalanmadım. Kimselere de gözükmedim. Ya yeter! Dünya geçti karşıma. Sinan'la olan ilişkimi biliyorsunuz dedi. Bir de bana hala yakalanmadım diyorsun. Noyan Bey, siz bana istediğinizi söyleyin. Ama ben yemin ederim gizli gizli takip ettim. Fotoğraflarını çektim ya. Kimselere de gözükmedim. Beceriksiz, yalancı herifin tekisin. Sana şoförlük bile fazla. Sen dua et. Perihan'ın oğlu olduğun için bu kapıda hizmet ediyorsun. Çık git. Çık git, gözüm görmesin seni. Bıktım lan. Bıktım ya. Ben bu hayatın karını çekmeye mi geldim? Ne oldu? Neyin var? Noyan Bey. Vay efendim Merdi her işi yanlış yapıyormuş. Yok ya şamar olanı mıyım ben? Kaç yaşında adamım ya? Ne iş verdi ki? Neden bahsediyorsun? Boş ver ya unut gitsin. Sinan ve dünya yüzünden mi kızdı Noyan Bey sana? Özel olarak istediğin bir şey var mı? Yok. Sen ne istersen bana uyar. Hemen geliyorum. Zaten senden ayrı kalmak mümkün mü? Benimki değilmiş. Ha. Geç bile kaldın. Nerede kaldın? Perihan abla aradı. Sen telefonumu karıştırdın. Fotoğrafları gördün değil mi? Dünyaya sen yetiştirdin. Burada hafiyelik yapan biri varsa o da sensin. Kafana göre öyle romantik oyunlar falan ha? Senin yüzünden Noyan Bey'le aram bozuldu benim. Başkasına zarar vererek mi gireceksin sen Noyan Bey'in gözüne? Ben kime ne anlatıyorum ya? Ha? Köle gibi çalışsan burada. Köle gibi. Böyle iyi bir hayat çaban olmasın, bir geleceğin olmasın. Sen bu hayata layıksın kızım biliyor musun? Burak, ileri gidiyorsun. Ben bir de seni böyle koluma takıp gezmeye götürüyorum. Sen hiçbir şey hak etmiyorsun. Yazık. Yeter. Ne anlarsın sen hayattan? Git bulaşıklarını yıka, temizlik yap. Sen bu konakta, bu mutfakta çürüyüp gideceksin. Benimle böyle konuşamazsın. Sen Sinan ve dünya aşkını düşüneceğini bizi düşünseydin... ...ben senin için boşa kürek çekmişim be. Ne oluyor burada? Sesin dışarıdan geliyor. Niye ağlıyor bu kızcağız? Duymak istemediği şeyleri duyunca böyle çocuk gibi ağlıyor. Tamam Leyla, git yüzünü yıka. Seninle de sonra konuşacağız. Ne var ne? Git dayanmaya mı şikayet edeceksin beni? Ben büyüdüm artık.
Öyle şamar oğlanı gibi davranamazsın bana. Beni bu saçma yere neden çağırdınız? Patronunuz burayı çok sever halbuki. Siz biraz yadırgadınız. Evet Kemal Bey, sizi dinliyorum. Görüşme talebinizin sebebi nedir acaba? Bakın Pelin Hanım, aramızdaki iş ilişkisi sadece bizi ilgilendirir. Mahalleden başka insanları alet etmenize izin vermem. Sözlerinize dikkat edin lütfen. Biz profesyonel bir şirketiz. Didem'i kendi tarafınıza çekip kızın ailesiyle, abisiyle arasını açmak mı profesyonellik? Ha? Biz Didem'e hiç teklif etmedik ki. Bir ısrarımız olmadı. Kendisi geldi, iş istediğini söyledi. Böyle olmadığını ikimiz de biliyoruz. Biliyor musunuz? Bir kadının özgürlüğüne müdahale etmek size hiç yakışmıyor. Bahsettiğiniz kişi benim için önemli ve zarar görmesine izin vermem Pelin Hanım. Hangi sıfatla pardon? Ailesi, sevgilisi. Orası sizi hiç ilgilendirmez. Derdimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Bence sizin bir tane derdiniz var. O da dünyaya olan yoğun ilginiz. Başınız da bu ilgi yaktı zaten. Olanların dünyayla hiçbir ilgisi yok. Siz Didem'i kandırdınız. Hayalleriyle oynadınız. Ve hayalleri yıkılmış bir kadın tehlikelidir. Kaybolup gitmiş umutları için savaşmaktan çekinmezler. O zaman size şunu söyleyeyim Pelin Hanım. Sizden akıl alacak değilim. Didem benim kardeşim sayılır. Ve ben de sevdiklerim için savaşmaktan çekinmem. Anladınız mı? Didem, hoş geldin canım. Biz de tam senden bahsediyorduk. Gerçekten konuşacak bir şey kaldı mı Kemal? Gerçekten kalmamış. Kalmamış. Neyse. Ben patronumu bekliyordum zaten. Size iyi günler. Gel Didemciğim, hoş geldin. Karşılaşmak hiç iyi gelmedi. Siz beni neden çağırdınız? Bence vaktimiz bu boş işler için fazla değerli. Kemal ne istiyor? Gerçi ben az çok tahmin ediyorum ne istediğini. Sürprizimi mi? Sana şahane evler buldum. Bakalım beğenecek misin? Gerçekten mi? Evet. Benim için mi? Hadi arabaya. Çok işimiz var. Ne yapacağım ben? Bu kadar kötülüklerle tek başıma nasıl savaşacağım? Leyla, müsait değilim. Dünya benim. Gel bakalım. Seni çok özledim. Biraz oyun oynayalım mı? İdil'cim, hani sen bazen biraz hasta oluyorsun, canın bir şey yapmak istemiyor ya. Ben de bugün biraz böyleyim. Tamam, masal anlatırsın, oyun oynamayız. İdil'cim, bana bugün biraz izin verir misin? Söz veriyorum, dinlendikten sonra en güzel oyunları oynayacağız. Tamam mı? Ben hasta olunca senin masallarınla iyileşiyorum. Ben sana masal anlatacağım. Hadi bakalım. Gel. Bir varmış, bir yokmuş. Bir kız varmış. Saçları çok uzunmuş. Tıpkı senin gibi. Benim saçlarım güzel mi Dünya?
Efendim anne. Alo, anneciğim. Aklım sende kaldı. Ne dedi doktor? Ya tahliller yapıldı. Sonuçlar çıkınca ona göre konuşuruz dedi. Ha, ne zaman çıkacakmış? Anneciğim merak etme birkaç saate çıkar. Zaten ilaçların yan etkisidir dedi. Ha, bak evladım sen tahlil sonuçlarını bir göster. Belki ilaç değişikliği olur. Hadi ben eve geçiyorum konuşuruz. Tamam çocuğum görüşürüz hadi. Dost acı söyler. Dünya haklıydı. Sana milyon kere söyledim. Noyan gibi adamla çalışılmaz dedim. Ya abi mecburiyetlerim biliyorsun. Bir prangaya bağlayayım ben. Biliyorum. Abinin katili için, ailen için oradasın. Ama tehlikenin göbeğinde düğüm çözülmez ki. Noyan'ın sağa solu belli olmaz. Son yaptıklarını görüyorsun. Ya patron önceden böyle değildi. Yapma Sinan. Noyan'ın geçmişini sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ya ne bileyim abi. Göz artık hiçbir şey görmüyor. Önceden düşmanlarına karşı gaddardı. Ama şimdi yakınlarını bile yıkıp geçiyor. Demek ki yıkıp geçmeye başladığı zaman uzaklaşmak lazımmış. Baştan aşağı yalnızsın diyorsun. Değil mi? Gel bu yanlıştan dönelim diyorum. Sana yeni bir hayat inşa edelim diyorum. Bir tarafımda dünya, diğer tarafımda babam, öbür tarafta Noyan Bey. Abi sıkışıp kaldım ben ne yapacağım ya, ne yapacağım? Noyan'dan önce araya başka şeyler sıkıştı. Onları atlama. Sana Pelin'le sınırlarını sağlam çiz dedim değil mi? Dünya haklıydı. Sen kafanın dikine gittin. Ben biliyorum dedikçe her şey rayından çıktı. Ya benim de kendime göre haklı sebeplerim vardı. Senin haklı sebeplerin hepsi yanlış, görmüyor musun? Şu an ihtiyacım olan son şey yargılanmak abi. Seni yargılamıyorum. Başında söyledim. Dost acı söyler. Sevdiğini bulmuşsun. Onu da kendini de kaybetme. Eyvallah. Eyvallah. Küsüp gitmek senin kitabında yazmaz da. Ne oldu? Söylediklerini düşüneceğim. Eğrisini doğrusunu bir hesap edeceğim. Finansçılarla alakalı sorunumuz kalmadı. Kanun meclisten de geçtiğine göre işimiz hızlandı. Hızlandı, hafif kalır. Kentsel dönüşüm süreci yasal olarak başladı Kemal'cim. Şimdi ne yapacağız Halit Bey? İhaleyi bekleyeceğiz. Buraya kadar iyi geldik. Yalan yok. Bir ara umutsuzluğa kapıldım. Yüzünü güldürmeye güzel haber yetmedi Kemal. Yok olur mu? Çok sevindim. Çok sevindim tabii de. Kemal, bu masada sadece mutluluk, başarı paylaşmadık. Bir derdin varsa söyle, dermanını bulalım. Didem, Noyan onu kendi tarafına çekti. Hayır, içinde bulunduğu kötülüğü geçtim, mahalledekilere de kötülük yapıyor. Biraz açar mısın konuyu? Didem mahallenin içinden Halit Bey. O insanların dillerini, hayallerini, her şeyini iyi biliyor Halit Bey. O yüzden de insanları etkilemesi daha kolay oluyor. Yani Noyan onu boşuna seçmedi. Noyan'ın bu yolda yaptığı seçimlerin yanlış olduğunu görecek. Hatta bırak kazandığını düşünsün. İnsanların evlerini, arsalarını satın alıyor diyorum. Şunu sakın unutma. Rakibinin uçmasına izin vereceksin. Ne kadar yükseğe çıkarsa o kadar sağlam çakılır. İhaleyi biz alınca Noyan paramparça olacak. İyi de benim düşündüğüm Noyan falan değil. Benim düşündüğüm mahalledekiler. Mahalledeki insanlar hayal kırıklığına uğrayacak. Onca emekle, tuğla üstüne tuğla taşıyarak yaptıkları evlerine hayat garantisi görüyor bu insanlar. Doğru karar veren hayatta kalır. Bu dünyanın düzenini değiştiremeyiz Kemal. Gel. Akşam yemeği için hazırlıklarımızı tamamladık. Ne zaman isterseniz masayı hazırlayabiliriz. Ben katılmayacağım. Meral de odasında yiyor. Bir hazırlık yapmaya gerek yok Perihan. Peki. Nasıl arzu ederseniz. Perihan, Buyurunuz.
Çalışanların düzeniyle ilgili bir sıkıntı var mı? Hayır efendim. Her zamanki gibi tertibimiz işliyor. Dünyayı bugün görmedim. İşinin başında değil mi? Noyan Bey dünyaya bugün ben izin verdim. Biraz rahatsız olduğunu dile getirdi. Odasında istirahat ediyor. Bundan sonra izinlerle ilgili benim de haberim olsun. Kimse kafasına göre iş yapmasın. Emredersiniz. Eğer bir hastalık varsa da aile doktorunu konağa çağırın. Öyle odalara kapanılarak hastalık geçmez. Leyla'ya Dünya'nın odasına çorba servisi yapmasını söyledim. Sabah işinin başında olur. Çıkabilirsin Perihan. Bu arada Noyan Bey, bir konuyla ilgili izninizle istirham edecektim. Seni dinliyorum. Rahmetli Fehim Bey'in kabrini ziyaret etmek isterim. Müsaadeniz olursa gideyim bir duamı edeyim. Konağın düzenini aksatmadan bir plan yaparız. Teşekkürler. Benden kaçıyorsun Dünya. Seni bekleyen güzelim hayatı göreceksin. Leyla, Noyan Bey, Dünya hasta olunca yemeğe inemedi. Perihan Hanım da... ilgim var. Ben yanına geçmiş olsun demek için çıkıyorum. Sen çalışma odasını topla. Geçmiş olsun. Hasta olduğunu duydum. Çok üzüldüm. Nasılsın? İyiyim. Bir isteğiniz varsa Leyla ilgilenirdi. Seni görmek, sana çorba getirmek istedim. Buraya kendim için değil, senin için geldim. Efendim? Gamze Hanım iyi günler. İyi günler. Sizi test sonuçlarınız için aramıştım. Ne çabuk. Sonuçlar için hastaneye gelmeme gerek var mı? Değerleriniz gayet iyi. Hastalığımla ilgili değişen bir değer var mı? Sadece beklenmedik bir sonuçla karşılaştık diyebilirim. Beklenmedik derken? Kötü bir şey o zaman. Gamze Hanım hamilesiniz. Ne?